Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ve kolay üçgen şal modelini çalışacağız. Ben böyle ebruli ve yani batik ve simli bir iple yaptım. Bu tiftik, batik ve simli bir ip. Şöyle tığımı göstereyim. 2 milim tığ kullanıyorum şalları örerken. Şöyle yakından göstereyim modeli. Batik iple çok hoş duracak. 3 renk, hatta 4 renk: krem, açık gri, koyu gri ve turuncu ve daha bakır bir renk olarak gidiyor. Kenarına dilediğiniz oyayı yapabilirsiniz. İpim de şöyle Alize Angora Gold batik bir ip, simli. Şu şekilde renkleri var. Renk kodu 4204 almak isteyen olursa. Renkleri çok hoşuma gitti benim. Tabi zevk meselesi. Herkesin zevki. Yani bunu koton iple de ya da daha kalın bir yünle kışlık yapabilirsiniz. Daha ince iplerle yazlık, mevsimlik yapabilirsiniz. O yüzden ip seçimi tamamen size kalmış. Şimdi yavaş yavaş isterseniz modelimize geçelim. Şunu şöyle kenara alayım birazcık. Odaklama sorunu yapıyor. Bir tane sıkılama zinciri yapıyoruz ve 7 tane zincir çekiyoruz. 5, 6, 7 tane zincir çekerek ilk zincirin içine batıp halkamızı oluşturuyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve dolgularımızı yapacağız şimdi. Zincirimizde trabzan sayıyoruz ve buna ilave 2 tane daha üçlü ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 3 tane oluyor. Araya 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu ilk kenarımızın bir tarafımızın su taşı olacak. Araya 3 tane zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz halkanın içine. Tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyoruz ve dördüncü kez 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 3. Evet. Toplamda şu şekilde 4 tane ikili trabzan olacak. Ortada 3, buralarda ikişer zincir. 3 tane zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Tekrar şu su taşımızın ortasındaki boşluğa batıp 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir, aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu kenarındaki su taşları hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bu 5 tane zincirimiz de hep sabit. Başlangıçta su taşından sonra ve buraya gelip su taşını örmeden evvel 5'er tane zincirimiz hep sabit olacak. Su taşı ve 5 zincir aynı şekilde devam ediyor. Ortadaki 3 zincirli boşluğa batıp bu 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum ve diğer su taşını yapmak için boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzanı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan ördüm. Evet, bu şekilde su taşlarını ördük. 5 zincir ortadaki boşluğa tutturduk. Tekrar 5 zincir ve sol taraftaki su taşını ördüm. Şimdi 3 zincir çekerek dönüyoruz. Yine önce su taşımızı örüyoruz. 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane trabzan.
Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. Bu boşluğun içine, ilk boşluğa bunu zincirle tutturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Bunu da bu taraftaki boşluğa sık iğne ile tutturuyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve sol taraftaki su taşımızı örüyoruz. Üç tane trabzanı ördüm. 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekerek dönüyorum. Şimdi modelimizi, asıl trabzanlarımızı örmeye başlayacağız. Önce su taşımızı örelim. İki tane zincir araya, tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum. Evet. 5 tane zincirimizi çekiyoruz. İlk boşluğumuza, beşli zincir olan boşluğumuz bu. Sık iğne ile bunu buraya tutturuyoruz. Doluyorum tığıma. Şimdi burada ortada 7 zincirli boşluğum var. Bu boşluğun içine trabzanlarla dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane ikili trabzanla 7 zincirin içini doldurdum. Bir tane zincir çekiyoruz ve şu 5 zincirli boşluğumuza trabzanlarımızı tutturuyoruz. Tekrar 5 tane kenar zincirimizi çekiyoruz ve su taşımızı örüyoruz. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Evet, bu şekilde görünüyor. Modelimizin kurulumu 5 zincir, 7 zincir, 5 zincir. Dönüşte de 5 zincir, 7 zincirin içine dolgular. Şimdi yine bu zincirli sıramızın kuracağız. Hem artmış olacak, hem dolgu sayısı 1 iken 2 olacak. Bu şekilde artmaları devam edecek. 2 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak. O şekilde dolgularımız çoğalacak. 3 tane trabzanı ördüm. 2 zincirimi çektim. Yine 3 trabzanımı örüyorum. Buraları hızlı geçiyorum, artık biliniyordur bu. Yine 5 zincirimi çekiyorum önce. 4 5. Buraya tutturuyorum ilk boşluğa. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Şimdi şu birleştirdiğimiz zinciri saymıyoruz. 11 tane trabzanımız var burada. 1 2 3 atlıyoruz. Dördüncüsünü tepesine batıp sık iğne ile tutturuyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. 1 2 tane trabzan atlıyoruz. Üçüncüsüne batıyoruz ve sık iğne ile tutturuyoruz. Şöyle bir yuva oluşturduk burada. 1 iken 2 olacaktı ya, ilkinin yuvası burası. Şimdi buraya ikinci yuvasını yapacağız. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. Bu 5 zincirli boşluğa tutturuyorum sık iğne ile. 5 zincirimi çekiyorum ve kenardaki su taşımı örüyorum. Çok kolay arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Sadece zincir ve dolgudan oluşuyor. Evet, su taşımı ördüm. 3 tane zincirimi çektim. Şu şekilde görünüyor. Şimdi burada ilk sırada modelimiz. Şimdi ikiye çıkacak model. Birini buraya yapacağız. Birini buraya yapacağız. Onun yuvalarını oluşturmuş olduk şimdi. 3 tane zincirimi çektim ve dönüyorum.
Kenar su taşını örüyorum. İki zincir, 3 tane trabzanımı örüyorum. Evet, 5 tane zincirimi çekiyorum önce. İlk boşluğa 5 zincirimi tutturuyorum. Doluyorum üstüne. 7 zincirli boşluğun içine şimdi 11 tane ikili trabzanımı öreceğim. 2 3 11. Bir tane zincir çekiyorum. Şu ortadaki yaptığımız yuvaya bunu birleştiriyoruz. Evet, buraya birleştiriyoruz. Hemen üzerine doluyorum. Bir sonraki 7 zincirli boşluğun içine tekrar 11 tane ikili trabzan örüyorum. Ve 11. Bir tane zincir çekip şu 5 zincirli boşluğumuza tutturuyoruz. Ve şimdi kenar zincirimi çekiyorum, 5 tane her zaman sabit olarak ilerleyen. Bu kenardaki su taşımı örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Evet, modelin ilerleyişi bu şekilde. Bir taneydi, 2 oldu. Şimdi burada kurulum yaparken 3 tane 7 zincirli yuva hazırlayacağız. Ondan sonra dolgularını yapacağız. 3 tane olacak. Tekrar şimdi zincir kurulumunu göstereyim bir kere daha. 3 zincir çekerek dönüyorum. Burayı hızlı geçeyim birazcık. Beş tane zincir çekiyoruz. İlk boşluğa tutturuyoruz onu. 7 zincir çekiyoruz şimdi. 4, 5, 6, 7. Şu alttaki zincir, tutturduğumuz zincir, onu saymıyoruz. Onu görmüyoruz. İlk trabzanın tepesinden itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3. Atlıyoruz ve dördüncüsünün tepesine batıyoruz. Bu 7 zincirimizi buraya tutturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, atlıyoruz. Üçüncüsüne batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Tekrar 7 zincir çekiyoruz. Diğer 11 trabzana geliyoruz. Şu alttaki zincirimiz, bunu saymıyorsunuz. 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. Ve sık iğne ile sabitliyoruz bu 7 zinciri. 5 zincir çekiyoruz tekrar. 1, 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Tekrar 7 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şu 5 zincirli boşluğa sık iğne yapıp 3. yuvamızı da oluşturmuş olduk. 5 zincirimi çekiyorum ve kenardaki su taşımı örüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu ilk yuvam, ikinci yuva ve üçüncü yuva. Birken 2 oldu. Şimdi buralara dolguları yapacağız. 3 olacak.
Buraları da aradaki şu sabitleme, tutturma yerlerimiz olmuş oldu. Modelin işleyişi tamamen bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Gayet kolay. Şu şekilde tekrar modelden göstereyim. Hatta ekranı da birazcık uzaklaştıralım. Şöyle. Yapımı bu kadar basit. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.